8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanımcığım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sizleri yeniden görmek çok güzel. Ay vallahi biz Sizler de nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi gördük aslında çok daha iyi oluyoruz. Çünkü sizden çok güzel bilgiler alıyoruz. Diyetisyenlik ve diyet değil, sağlıklı beslenmeyi öğreniyoruz. Çok mutlu oldum, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Bugün çok önemli bir konumuz daha var. Evet, gebe kaldık. Bir de geldik, bebeğimizi doğurduk. Emziren tarafa geldik. Herkes kulaktan duyma bir şey söylüyor. Aman şunu ye, tahin helvası ye, çok güzel süt yapar. Ondan sonra roka ye, çok güzel yapar. Bulgur ye. Bulgur ye, mükemmel şerbetler. Ay siz beslenme uzmanı olarak bunları çok seversiniz bilirim. Bugün bu konuyla ilgili o kadar çok aldığım not, o kadar çok anlatacaklarım var ki umarım hepsini program sonuna kadar yetiştirebiliriz. İnşallah. O zaman seyircilerimize buradan tekrar söylüyoruz. Sesi açın. Lütfen emziren annelere de karışmayın. Onlar kendi bilgilerini kendi alsınlar. Harikasınız. Teşekkür ederim. İlk sorumuz. Evet, dediğiniz gibi karışılmaması bu dönemde çok önemli bir Evet, süreç. psikolojik manda. İlk sorumuz. Emziren annelerin beslenmesi nasıl olmalıdır? Öncelikle Sizden emziren öğrenmemiz anneleri lazım. kendi haline bırakın. Eğer etrafınızda emziren bir anne, gelininiz olur, tanıdığınız, komşunuz, akrabanız kim varsa eğer emziklilik beslenmesi uyguluyorum, emziren anne diyeti uyguluyorum diyorsa lütfen paniklemeyin, korkmayın ve onu teşvik edin. Sadece yapmanız gereken şey bu. Emziren anne diyetlerinde, beslenmelerinde ya da sağlıklı beslenmeleri diyelim. Çünkü emziren anneleri biz doğrudan zayıflatma hedefiyle yola çıkmıyoruz. Bizim buradaki amacımız öncelikle bebek anne karnında nasıl gelişmiş, nasıl dünyaya gelmiş, kaç bin gram ağırlıkta dünyaya gelmiş, anne ne kadar kilo almış, annenin gebelik başlangıç ağırlığı, doğum ağırlığı ve şu anki güncel ağırlığı nasıl, bebekte herhangi bir kronik rahatsızlık var mı, annede var mı? Öncelikle biz bunları bir değerlendiriyoruz. Bütünsel yaklaşım Herkesin nasıl güzel. içi bir rahat olsun bu Evet, konuda. sağ olun. Öncelikle herkesin içi bu konuda rahat olsun. Sonrasında bebeğin mesela bazı bebekler meme reddinde, bazı bebekler biberona alışmış ve ne yazık ki anneyi çok fazla kullanmıyor beslenmesinde gibi şeyler anne sütünün değerini değiştirebiliyor. Ama bizim en temel hedefimiz anne sütünün miktarını ve kalitesini artırabilmek. Şimdi bazı annelerin sütü kendi anlatımıyla çok çok iyi derecede fışkırıyor vesaire. Yağlı falan da oralarda. Evet, yani protein kalitesi nasıl, yağ oranı nasıl, biz bunları tabii ki annenin anlatımına dayanaraktan değerlendiriyoruz. Sonrasında bazı annelerin süt miktarı çok fazla olmasına rağmen bu sütün besin değeri, besin öğeleri bakımından yetersiz olabileceğini unutmamak lazım. Evet. Eğer emzirmenize rağmen bebekte bir ağırlık kazanımı yoksa, bebeğin gelişimi persentil eğrilerin altındaysa demek ki sütünüzün kalitesi ve miktarı yetersiz olabilir. Dolayısıyla bizim temeldeki hedefimiz anne sütünün miktarıyla beraber kalitesini artırabilmek. Anne sütünün miktarını artıran temel şey sıvı ve şekerdir baktığınız zaman. Dolayısıyla sadece sudan ve şekerden yoğun bir sıvı bebeğin gelişimine tam anlamıyla destek sağlamamaktadır. Dolayısıyla bu sıvının protein kalitesini artırmak, vitamin, mineral, besin ve besin öğeleri bakımından kalitesini artırabilmek önemlidir. Neler yapıyoruz bizler bunun için? Öncelikle annenin beslenmesine muhakkak meyve ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri ekliyoruz. Çünkü bu bebeğin bağışıklık sisteminin, annenin bağışıklık sisteminin gelişmesi için önemli. Bebek odaklı baktığımız zaman bebeğin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi protein. Ve bu protein tek çeşitli olmamalı. Hayvansal proteinler de olmalı, bitkisel proteinler de olmalı. Kaliteli proteinler ve sindirilebilir özelliği yüksek. Yani biyoyarlanımı anne açısından da bebek açısından da iyi proteinler olmalı. Ulaşmak zor mu? Hayır değil. Sadece bir tane tavuğa ihtiyacımız var. En kaliteli protein yumurta. Annenin beslenmesinde muhakkak olması gereken besinlerden bir tanesi yumurta. Bununla beraber meyve tüketimi demiştik. Özellikle meyvelerden anne sütünü artıran çilek. Yaz mevsiminde buna ağırlık verebiliriz. Mesela hurma, incir, bunlara ağırlık verebiliriz. Sebzelere geldiğimiz zaman sebzelerden de koyu yeşil yapraklı olan bütün sebzeler anne sütünün miktarını ve kalitesini artırmaya yardımcıdır. Bununla beraber baklagiller, tam tahıllar, baklagiller az önce hocam bahsetti, mesela bulgur var, yeşil mercimek var, kara buğday, bunlar yine anne sütünün B grubu vitaminlerden yeterli olmasını sağlar. Aynı zamanda tahin demiştiniz.
içebilirsiniz mesela. Bu da yağ grubuna giren bir besin. Susam aslında anne sütünün miktarını artırmaya yardımcı. Tahinle beraber kullanımı. Yanına da şöyle güzelce rezene ve ıhlamuru demleyerek koyarsak çok güzel süt artışını desteklemeye yardımcı olur. Ama sadece tahin helvasından, sadece bulgurdan bunu beklememek lazım. Kesinlikle. Bunların miktarı, bunların ne zaman yeneceği çok önemli aslında. Sizler bunu bize öğretiyorsunuz. Evet, annelerimiz ne yazık ki bilinçsiz beslenmeyle beraber hem gebelik süresindeki 9 ayı hem bebek büyüyene kadar geçen 2 yılı, yani nereden baksanız hayatlarının 3 yılını hem kendilerine hem bebeklerine yetebilmek için harcıyorlar ve bu aynı zamanda psikolojik olarak da yıpratıcı bir süreç. Aksine doğruları bilerek, doğru yolda hareket ederek hem bebeği besleyebilir hem de kendi besin ve enerji gereksinimlerini karşılayabilirler. Sağlıklı şekilde. Aynen öyle. Bu dönemlerde anneler dediğim gibi çok büyük bir baskı ve strese maruz kaldıkları için kendilerini de unutuyorlar. Varsa yoksa bebeğim büyüsün, bebeğim gelsin, tabii ki bu çok önemli ama kendi kiloları, kendi sağlıkları da tehlike altına giriyor. Mesela bahsetmiştik önceki programlarda gestasyonel diyabet temel sebebini bebeği sürekli besleme ihtiyacının olması ve anne aşırı kilo aldığı için hem bebekte hem çocukta, annede özür dilerim, sağlık problemleri meydana gelebiliyor. O yüzden kendimizi de unutmamak gerekiyor. Peki annenin beslenmesinin yetersiz olması bebekte ne gibi sorunlara yol açar? Özellikle hocam annenin beslenmesinin yetersizliği, demir eksikliği bakımından olabilir, protein, enerji yetersizliği bakımından olabilir, çeşitli vitamin ve mineral kaynakları yetersiz olabilir. Bu da bebekte ağırlığın artmayışına, boyun uzamayışına, ayına göre gelişiminin geriden gelmesine sebep olabilir. Özellikle beslenme yetersizlikleri bebeklerin ve çocukların zeka puanıyla da doğrudan ilişkili. Sinir sistemi de gelişme döneminde biraz daha hızlanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsi annenin beslenmesiyle doğrudan ilişkili. Annenin herhangi bir besini hayatından tamamen çıkarması veya yetersiz beslenmesiyle bebekte de çeşitli yetersizlikler görülebiliyor. Çünkü anneler özellikle tabii kilodan dolayı vücutta ciddi bir değişim oluyor hamilelik döneminde ve güzellik peşinde koşup bir anda diyet yapma peşine düşebiliyorlar. Mesela pek çok ben anneyle karşılaşıyorum. Ben diyor 6 ayda kilomu veririm. Tamam vereceksiniz ama vermekle beraber o dönemde bebeğin ihtiyacı olan pek çok besin de aslında bir anlamda yok olmuş oluyor. Bunu nasıl düzenlemeleri, nasıl dengeli bir hale sokmaları gerekir? Şöyle hocam, normal ağırlıktaki bir anneyi düşünecek olursak bebeğin ayına göre annenin de tüketmesi gereken, alması gereken besin ve enerji miktarı değişim göstermekte. Yaşayan bir besin anne sütü. Bunu birçok etkinlikte de vurgulamıştık. Yaşayan bir besin, yani annenin beslenmesiyle bebeğin ihtiyacına göre sürekli olarak değişiyor. Mesela prematüre bir annenin bebeğinin mesela lohusalıkla beraber, yani doğumdan itibaren ilk 6 gün salgılanan bir kolostrum var. Anne sütünün ilk en yoğun hali, halk tarafından sarı süt, altın süt olarak da bilinen ve bebeğin ilk aşısı niteliğindeki bu süt doğrudan annenin aslında beslenmesiyle ilişkili. Anne yetersiz besleniyorsa altın sütün de bebek için çok büyük bir faydası olmayacaktır. Bazı yörelerde mesela bu sütü alıp atıyorlarmış, bu bebeğe zararlı diye bakış açısı ve anlayış. Dolayısıyla baktığınızda ne kadar yanlış şeyler var. O yüzden hani hep bahsettiğimiz şey annenin gebelik öncesinde 3 aylık bir beslenme eğitiminin olması gerekiyor. Burada hem gebelik takibinin hem emzirme takibinin ve hem de bebeğin çocukluk dönemine geçişinde ne gibi bir ek gıda ya da ne gibi bir beslenme yolunun izlenmesi gerektiğini öğreniyoruz. Bazı anneler mesela emzirme dönemi bittikten sonra doğrudan inek sütüne başlıyorlar ve bebeğin günlük yarım litreden fazla inek sütü almasını sağlıklı buluyorlar. Oysa ki bu bebekte özellikle demir eksikliğine neden olurken diğer ek gıdaları almasına, yeterli beslenmesine de engel olan bir durum. Çünkü bu sefer çocuğu tek tip bir beslenmeye döndürmüş oluyoruz. O yüzden birçok ne yazık ki hata karşımıza çıkıyor. Benim de başıma gelen bir şey ilk çocuğumda. Onu ye sütün artacak, bunu ye sütün artacak diye ben gerçekten kiloyu çok uzun zamanda verdim ilk çocuğumda. Ama ben şimdi deneyimli olarak ikinci çocuktan sonra her kişi, her gebeye diyorum ki sakın kulaklarını tıka, kendi bildiğin, kendi araştırdığın şeyleri, sütün gelecek, hiç merak etme, hiç korkma. Strese girersen girmeyecek aslında. Stres yaptırmayın gebelerimize lütfen. Nasıl süt artar?
İlk önce ben stresledim sizden önce ama geri kalanı sizde. Tamam. Şöyle az önce bahsettiniz ya, ilk doğumumda birçok şey duydum, birçok şey dinledim. Kimisi der ki işte ben şerbetli tatlılar yedim, sütüm çok arttı. İşte kimisi der ki ben tahin yedim, böyle oldu. Şimdi bunu genelleme yapmak yerine her kadının beslenmesi birbirinden farklı. Her evin işleyişi, mutfağı birbirinden farklı ve her yiğidin yoğurdu Yenmez. birbirinden farklı. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman başka bir anneye fayda sağlayan şey size fayda sağlamayabilir. En basitinden bebeğinizin bir gıdaya alerjisi olabilir. Mesela şu dönemde çok fazla, ilk 3 aylık dönemde bebekler doğduktan sonra gıda alerjileriyle karşılaşıyoruz. Annenin bazı besinleri yememesi gerekiyor. Dolayısıyla siz de ısrarla sütüm artsın diye bu tarz şeyleri tüketmeye devam ederseniz bu da akabinde tabii ki bebek için de sizin için de problemlere neden olur. Su ne kadar önemli süt arttırımı için? Su doğrudan önemli. Ona da hemen geliyorum. Öncelikle annemizin beslenmesini temelden, kökten bir ele alıyoruz. Bütün anne sütü artırıcı özellik taşıyan meyve, sebze, tahıl, et grubu, süt ve süt ürünleri grubu, her şeyi kişinin ağırlığına ve günlük ihtiyacına göre ekliyoruz. Buna tabii ki ek olarak meyvelerden kuru meyvelerin olması, özellikle incirin olması mesela, bununla beraber hafif tatlıların olması, sütlü tatlılar öneririz. Neden? Hem annenin bebek besleme döneminde çok fazla enerji kaybetmesi, kalsiyum açısından büyük enerjiye ve gereksinime ihtiyaç duyması bazı gıdalara olan ihtiyacı artırabilir. Mesela ama bu anne diyabetikse biz bu anne sütlü tatlı da veremeyebiliriz gibi. Dolayısıyla daha böyle elimine ederek bazı şeyleri özellikle söylemek gerekiyor. Annenin temelinde sütünü artıran besin su, sıvı alımı. Yani suyun tek başına günlük 3 litre alınması annenin süt salgılarını artırmaya yardımcıdır. Peki özel bir tarifiniz var mı? Böyle gebe olup da işte sütüm artsın diyen kişilere yönelik olarak. Yani rezene dediniz, ıhlamur dediniz. Karıştırdık. Bunları karıştırdık. Evet, Su Su, bol dediniz. su. Susam yağı dediniz. Evet. Bunun dışında böyle özellikle önereceğiniz bir tarif var mı? Şöyle hem diyabetik anneler için hem de genel önerilere uygun olabilmesi adına ben yulaflı bir tarif Çok sizlere seviniriz sunmak vallahi isterim. sizden duymak. Çok teşekkür ederim. Özellikle 200 mililitre yağsız ya da az yağlı bir sütle 30-40 gramlık yulafı pişirip böyle muhallebi kıvamına geldikten sonra ateşten alıp üzerine yaklaşık 5 bütün kuru incir veya taze incir mevsimi de geliyor. 2 tane taze incir de kullanılabilir. Bunları üzerine dilimleyip biraz ceviz, 3-4 tane tam cevizi ufalayıp üzerine 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı bal dökerek bunu günde bir sefer yanında rezene çayı ile beraber kullanarak anne sütünü artırabilirler. Vallahi çok güzel bir tarifmiş. Şu anda biz kendimiz bile istedik Elif Hanımcığım. Afiyet olsun, deneyebilirsiniz. Hem yaz için de hafif bir tatlı olur. Evet, çok güzel oldu. Hem su dedik hem de hocamın dediği gibi susam dedik. İşte çok nadir ara sıra rezene ıhlamuru kattık. Aslında düzenli uyku da anneler için çok önemli değil mi? Kesinlikle. Annenin rahatlayabilmesi, annenin Stres yapmaması. biraz daha kendine çekilebilmesi. Baktığınız zaman emzirme döneminde ya da bebeğin tam böyle çetrefilli büyüme dönemlerinde anneler gerçekten mahvoluyorlar. Uykusuzluk bir yandan, dinlenememek bir yandan, ev içindeki stres, işte süt bir de yetersiz geliyorsa daha büyük bir stres. Ama stres her zaman baskılayıcı bir hormon olduğu için ne yazık ki süt salgısını da baskılıyor. Sizin gerginliğiniz veya mutluluğunuz doğrudan bebeğe yansıyor. Ne kadar beslenmemiz de yansısa ruh halimiz, duygu durumumuz da doğrudan bebeği etkilediği için bu bütün hayatımızı etkiliyor. O yüzden biraz daha sakin kalmaya çalışın. İfadelerinizi daha yumuşak dile getirmeye çalışın ki hani bunlar da bebeğe yansıyan şeyler. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgilerdi gerçekten. Çok bilgilendirdiniz beni. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah Elif Hanımcığım, teşekkür olmaz ederiz. mı? Gerçekten çok sağ olun. Bugün bizlerle uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun beraberdi ve bizlere emziren anneler için hem güzel tarifler hem süt arttırımı için neler gerektiğini bizlere söyledi. Onun için sizlerin kaçırmayacağı bir program oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.